Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak hayırlı olsun çok önemli bir müjdeyi sizlerle paylaşacağım. Anka 3'ümüzden sonunda beklenen atış gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarımızla üretmiş olduğumuz TOL'un mühimmatını bugün Anka 3'ümüz gövdesinin içerisinden ateşledi. İsterseniz görüntüler bir karşımıza gelsin. Tüylerim diken diken oldu. Gerçekten de muhteşem anlardı. Sizler görüntüleri izlerken ben de arkadan Anka 3'ümüzün bugün gelişmesine ilişkin bilgileri aktaracağım. Aselsan tarafından geliştirilen yerli ve milli TOL'un mühimmatı ile Anka 3 gövde içerisinden yaptığı mühimmat atışını bugün başarıyla gerçekleştirdi. TUSAŞ, Anka 3 insansız savaş uçağının gövde içi silah istasyonundan 20.000 fit irtifada ve 180 knot hızla atış yaptığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Anka 3'ten bir ilk, Anka 3 gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. Gövde içerisinden yapılan atışla Anka 3 operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz ifadeleri yer almıştı. İşte olay budur. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi yavaş yavaş artık Anka 3 tam manasıyla görünmez olmaya, hayalet olmaya doğru ilerliyor. Anka 3'ün şimdi gövdesinin içerisinden mühimmatlar ateşlemesi demek, yani mühimmat ateşlendiği esnada sadece o mühimmatın ne olduğu bilinebilecek ve aynı zamanda radarlarda da daha zor görünecek. Çünkü bunun sebebi bilineceği üzere gövdesinin içerisinde mühimmat taşıyan hava araçları radarda daha az görünürlüğe sahiptir. Bu zaten kanıtlanmış bir bilgiydi. Devamında mesela Ahmet Akyol birazcık da teknik bilgilere değindi bugün gerçekleştirilen TOL'un atışına ilişkin. Aselsan Genel Müdürümüz Ahmet Akyol diyordu ki, Türkiye'de bir hava aracının dahili silah yuvasından atılan ilk mühimmatı Aselsan TOL'un oldu. Yerli ve milli hava araçlarımızın düşük görünürlük sağlayan dahili silah yuvaları artık TOL'unlar ile dolacak. Tek sortide Anka 3'ten 8 adede kadar TOL'un atabilme yeteneği için de sinerjiyle çalışmaya devam edeceğiz demişti. 8 tane TOL'un mühimmatından bahsediyoruz. Yani bir tane Anka 3'ü gizli bir göreve yolladığımız zaman 8 tane TOL'un oluşturabileceği tahribatı bir hayal edin. Yani gerçekten de muhteşem ötesi ve Anka 3 aynı zamanda Milli Muharip uçağımız Kaan'la birlikte koordine edilecek. Yani Milli Muharip uçağımız Kaan'ın pilotu aynı zamanda sağında solunda bulunan Anka 3'ler, Kızıl Elmalar onları kontrol edecek. Örnek veriyorum, Milli Muharip uçağımız bir operasyon esnasında o bölgede yoğun hava savunma sistemleri mi var? Riske atmayalım. Sonuçta pilotumuzun canı tehlikeye girebilir. Pilotumuz ne yapacak biliyor musunuz? Hemen komuta merkezinden denilecek ki, hocam istersen bir Anka 3 veya Kızıl Elma'yı oraya doğru bir yolla. Zaten senin üzerinde taşıdığın mühimmatı onlar da atabiliyor. Anka 3 de atıyor, Kızıl Elma'da. Anka 3 gitsin. Olur da düşerse insansız sistemdir. Fabrikası bizde. Yapar ederiz ama senin canından daha kıymetli değil. Daha kıymetli değil denilecek ve daha sonrasında pilotumuz elindeki joystickle Anka 3 oraya yönlendirecek. Kendisi hiç hayatını riske atmadan Anka 3'ler, Kızıl Elmalar bu şekilde gövde içerisinden TOL'unları salıverecek. Olayın özeti bu. Yani mükemmel. Diyebilirsiniz, Kaan iyi, güzel, heyecanlı anlatıyorsun da bunlar ne zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek? Kulağımıza gelen bilgilere göre 2025 yılı içerisinde, yani bu yıl içerisinde birer adet Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem Kızıl Elma hem de Anka 3 teslim edilecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri onu bir deneyecek. Yani aslında çok riskli bölgelerde operasyon yapmayacak ama örnek veriyorum, yurdumuzun daha az riskli bölgelerinde devriye faaliyetlerini gerçekleştirecek Anka 3 ve Kızıl Elmalar. Bu konuyla sizlere aktardıktan sonra şimdi ikinci konu başlığımızda hep birlikte bir İsrail'e gideceğiz. Kıymetli dostlar, İsrail basını şu günlerde tek bir şey yazıp çizmekte. Türkiye'yi NATO'dan atalım. Sebebi neymiş? Olur da İsrail Suriye üzerinden Türkiye ile karşı karşıya gelirse NATO Türkiye'yi savunur. NATO ile İsrail karşı karşıya gelmemesi için NATO'dan Türkiye'nin atılması lazım diye yazıp çizmektelerdi. All İsrail News'in haberine göre bir zamanlar mantıklı görünmüş olabilir ama artık mantıklı değil. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmanın zamanı geldi denilmekteydi. Haberin detaylarında sınırları belirsizleştirmeyi, diğer ülkeleri tehdit ve kontrol etmeyi amaçlayan Türkiye tüm Avrupa'yı geniş bir bölgesel savaşa çekebilir. Son zamanlarda bölgesel bir savaş olasılığı hiç bu kadar gerçek olmamıştı. Suriye'de cihatçıları silahlandırıp destekleyen Türk parmak izleri her yerde. Rusya veya İran Türkiye'ye karşı askeri eylemde bulunarak kaybettikleri nüfusunu geri kazanmaya çalışırsa ne olur? NATO üyelerinin bunu gerçekten savunması gerekir mi? Ya Türkiye İsrail ile doğrudan bir çatışmaya girerse? İsrail kendini savunmak için Türkiye'ye saldırırsa NATO İsrail ile yüzleşmek zorunda kalacak mı? Türkiye ile bir savaş şok edici ve benzeri görülmemiş olurdu ancak imkansız değildir.
Böyle bir durumda NATO'nun Türkiye'yi savunmada sorumluluğu ne olacak? Bütün bu ve benzeri nedenlerle statükonun devam etmesi mümkün değildir. Türkiye ya NATO'dan çıkarılmalı ya da içinde Türkiye'nin bulunmadığı NATO 2.0 kurulmalıdır diye İsrail basının haberini sonlandırmıştı. Valla sıkıntı yok. Biz Türk milleti olarak zaten NATO'nun Türkiye'nin çıkarlarını tam manasıyla savunmadığını hepimiz zaten biliyoruz. Şimdi NATO'dan bir beklentimiz var mı? Yok değil mi? Duydum cevaplarınızı. Bundan dolayı zaten hani biz olası İsrail-Türkiye geriliminde, savaşında NATO'nun yanımızda durmasını zaten düşünmüyoruz. Çünkü niye? NATO her ne kadar 5. maddede ne geçiyor? İşte herhangi bir NATO üyesine yapılan saldırı tüm NATO ülkelerine yapılmış sayılır. Bu madde olur da Türkiye-İsrail karşı karşıya gelirse savaş sahasında sizce uygulanabilir mi? Çalışır mı bu madde? Tabii ki de çalışmaz. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i savunmaya geçecektir. Biz zaten bunun bilincindeyiz. Biz İsrail'le yüzleşecek olsak zaten NATO'yu düşünmeden yüzleşmeye hesap ederiz. Yani bu bir böyle biline. Devamında tabii olayın birazcık hayal aleminden çıkıp da gerçeğe dönüştüğü vakit eski ABD'li CIA ajanı mesela bugün birazcık daha sahadaki gerçeklere ilişkin bir açıklama yapmıştı. Olur da İsrail ve Türkiye karşı karşıya gelirse kim daha güçlü olur? Kim kimi def eder? Bununla alakalı eski CIA ajanından önemli açıklamalar vardı. Eski CIA yöneticisi Graham Fuller bugün yapmış olduğu bir röportajda diyordu ki Türkiye ile İsrail arasında savaş çıkarsa bu askeri açıdan felaket olur. Türk ordusu çok ciddi bir güç. İsrail'in karşılaşabileceği en ciddi rakip. Bu yüzden şimdiye kadar karşılıklı tehditlerin blöf olduğunu düşündüm. Umarım blöftür diye bu şekilde bir röportaj vermişti. Yani İsrail'in ağababası bile Türkiye ile olur da karşılaşırsanız belki de şu vakte kadar İsrail ilk defa gerçek bir orduyla tanışmış olur diyordu. Kendileri de asla böyle bir şey beklemediklerini çünkü büyük bir felaket olur eğer öyle bir şey olursa falan demektelerdi. Yani Amerikalıların İsraillere karşı uyarısı bu şekildeydi. Türklere karşı azıcık mantıklı davranın. Sağda Türklerle baş edemezsiniz diyordu eski CIA yöneticisi. Tabi bunlar da hep böyle görevi bittikten sonra bazı şeyleri söylüyorlar ama o da bir ilginç. Zaten direkt Türkiye ile alakalı olumlu bir açıklama mı var? Amerika'dan veya dünyanın neresinden olursa olsun. Kesin ama kesin görevinden ya emekli olmuştur ya ihraç edilmiştir. Yani bu şekilde Türkiye ile alakalı doğru konuşuyorlar ama görevdeyken dediğim gibi Türkiye ile alakalı hiçbir şekilde doğru yazıp çizmiyorlar. Bu da ayrı bir olaydı. Hemen devamında şimdi 3. konu başlığımızda hatırlar mısınız? Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 2-3 hafta kadar önceydi. Sizlerle ben bir görsel paylaşmıştım. Paylaşmış olduğum görsel şu an karşınızda. Görselde Hakim 100 çizimini görmekteydik. Aselsan'ın hava savunma sistemleriyle birlikte radarların böyle beraber angaja çalışabildiği bir sistemdi. Aselsan tarafından o günlerde ilk paylaşılan Hakim 100 görselinde S-400 vardı. S-400 modellemesi. Daha sonrasında hatta demiştik ki hayırlı olsun Türkiye'nin yerli hava savunma sistemleri ağına S-400'e dahil edildi. S-400'ler kısacası kaldırılmadı. Hakim'in içerisinde yani Türkiye'nin radarları S-400'lerle birlikte çalışacak anlamında bir sonuç çıkartmıştık. Fakat tekrardan şöyle Aselsan sitesine girip Hakim 100 ne oldu diye baktığımda Hakim 100'de bir güncellemeye gidilmişti. Bunu araştırdığımda ise kıymetli dostlar şu an ekranda görmüş olduğunuz TÜRDEF'in internet sitesinden aynen şu bilgilere ulaşmıştım. Denilmekteydi ki Aselsan Hakim 100 hava savunma ve kontrol sistemlerine ilişkin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini gösteren bir el ilanını içerikten çıkartarak düzeltti denilmekteydi. Bunun sebebi ne diye TÜRDEF sormuş Aselsan yetkililerine. Daha sonrasında aynen şu cevabı almışlar. S-400'ün grafiğe yanlışlıkla yerleştirildiği ve hata keşfedildikten sonra kaldırıldığı söylenmiş. Hayır ben size gerçekleri söyleyeyim. O görseldeki S-400 yanlışlıkla falan konulmadı. Sadece birazcık nabız yoklaması yapıldı. Bilineceği üzere kıymetli dostlar bu görsel İlk yayınlandıktan sonra bayağı bir gündem oldu. Biz de hatta dedik zaten bunun haberini de yaptık. Türkiye S-400'leri de dahil etti kendi hava savunma ağına yerli diye. Daha sonrasında tabii Yunanlılar ortalığı kızıştırdılar. Saçma sapan işte kendi Yunanistan'daki lobicilerini devreye sokaraktan bizzat böyle ABD Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bu görselleri paylaştılar. Yunan medyası zaten sürekli hani işte Türkler S-400'ü rafa kaldıracaktı. Hani Trump'la iyi geçineceklerdi. Hani S-400'ler kenara köşeye itilecekti. Bakın Türkler
görüntüler dahil etmiş. Bir de utanmadan bunun görselini paylaşıyorlar diye Yunanlılar sürekli yazıp çizdiler. Amerika'ya kısacası bizi şikayet ettiler. Görülen o ki Yunanlılar en azından kısa vadede amaçlarına ulaşmış gibiler. Bizim savunma sanayi yetkilerimiz sanki şu anlık geri adım atmış gibi gözükebilir. Evet, S-400 şu an hakim sisteminde yokmuş gibi algılanıyor. Ama kıymetli dostlar, acaba sahada yok mu sizce? Ne yani, görselden kaldırdık, Yunanlılar kazandı mı yani bu aramızdaki küçük savaşı? Hayır, sadece görselden kaldırdık. Uygulanabilirliğe indiğimizde daha büyük diplomatik olaylar yaşanmasın diye böyle bir geri adım atmıştık. Yani sahada zaten S-400'ler aktif. Yani bu görselin siz yanlışlıkla oraya konulduğunu, S-400'ün oraya yanlışlıkla konulduğunu inanıyor musunuz yani? Tabii belirtiyorum, bunlar benim kişisel, şahsi görüşlerim ama yine söylediklerimi ölçüp biçip tartıp kendi onayladıklarınızı kendi halinize alabilirsiniz ya da yanlış düşünüyorsam, farklı görüşünüz varsa yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz diyorum ve dün gece saatlerinde gündeme açıkçası hani bayağı bomba gibi düşen bir habere uzanıyoruz. İran'a gideceğiz. İran'ın Türkiye'ye karşın yapmaya çalıştığı eylemler, bir şey becerdiği yok da yapmaya çalıştığı eylemler bir türlü bitmek tükenmek bilmiyor. Son olarak da İran, Suriye'de YPG PKK'ya 1500 adet drone verecekmiş. Hava savunma sistemleri de gönderdiği söylenmekte İran'ın. Detaylar bir karşımıza gelsin. Suriye devrimi sonrası bölgede nüfuzunu kaybeden İran, terör örgütleri üzerinden yeniden etkinlik kazanma faaliyetlerine devam ediyor. İran'ın bu çerçevede Türk silahlı insansız hava araçları ve askeri birliklerine karşı kullanmak üzere terör örgütü YPG PKK ile yeni bir drone anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Ancak Türkiye'nin yeni sevkiyatları tespit etmesi durumunda askeri müdahalede bulunacağının kesinleşmesi İran YPG PKK işbirliğini de çıkmaza soktu. Türk medyasının edindiği bilgilere göre Irak'taki bir pazarda İranlı yetkililer ile terör örgütü YPG PKK mensupları arasında gizli bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmede terör örgütü YPG PKK'nın 2000 adetten fazla kamikaze drone talep ettiği öğrenildi. Ancak İran tarafından sadece 1500 adet drone temin edilebileceği aktarıldı. Taraflar 1500 sayısı üzerinde anlaşıp el sıkışsa da teslimat konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Kuzey Irak'ta teslim edilmesi planlanan sevkiyat, Türkiye'nin sınır bölgesindeki hassas takibi ve olası bir teslimat için vur kararı alması üzerine iptal edildi. Drone teslimatını engelleyen Türkiye'nin baskısı YPG PKK'yı farklı yöntemler aramaya itti. Tabii Türkiye'nin özellikle de bölgede açık bir şekilde eğer ki İran YPG PKK'ya o dronları verirse ortalık karışır, ortalığı savaş alanına çeviririm uyarısı sonrasında evet sanki ilk bakışta anlaşma tamamlanmamış, İranlılar YPG PKK'ya insansız hava aracı vermemiş gibi algılanabilir ama şu an kıymetli dostlar YPG PKK'lılar o İran'dan almaya çalıştıkları dronları parça parça Irak'tan Suriye'ye sokma derdindeler. Bu da gerçekten de dikkat edilmesi gereken bir husus. Türkiye'nin bu konuda derin takibi sürmekte. İnsansız hava araçları aracılığıyla hatırlanacağı üzere bir dönem Süleymaniye Havaalanı'nda açık bir şekilde YPG PKK'ya kim mühimmattır, kim işte stratejik bazı silahları verirse indiriyorduk anında. Tabi Amerika Birleşik Devletleri de baktı ki Türk insansız hava araçları, Türk SİHA'ları kendileri bizzat böyle nokta atışı indiriyor. Verilen silahları, verilen ekipmanları daha sonrasında ABD kendi güya üstlerine lojistik sevkiyat yapıyoruz yalanıyla, kendi tırlarıyla, kendi askeri konvoylarıyla YPG PKK'ya silah vermekteydi. Son olarak şunu söyleyeyim sizlere, hani olur da eğer ilerleyen dönemlerde Allah göstermesin YPG PKK bir yerden toplu sayıda insansız hava aracını buldu askeri manada. Daha sonrasında İHA saldırılarıyla Tişrin bölgesi olsun veyahut da aynen Arap civarlarında belli başlı Suriye ordusuna operasyonlar yapmaya başladı mı? Kıymetli dostlar, eğer ki toptan örnek veriyorum 1500-2000 tane insansız hava aracı alınmışsa o insansız hava araçların hangi marka olduğu bilinir. Nereden temin edileceği de bilinir Türk istihbarat tarafından. Yani şunu demeye getiriyorum. Eğer ki bir ülke gidip de YPG PKK'ya o dronları sağlamışsa Türkiye'nin hiç acıması yok. Türkiye direkt o ülkeyle ilişkilerini baştan sona gözden geçirecek. Zaten biz bu uyarıda bulunduğumuzdan dolayı İran rahat bir şekilde YPG PKK'ya dronlarını veremedi. Niye? Eğer ki ben sana verirsem Türkiye açık bir şekilde resti çekti. Türkiye İran'la ters düşer. Türkiye İran'la papaz olur. Bunu çok iyi bildiklerinden dolayı yani Türkiye
toplu bir drone sevkiyatını kesinlikle engelleyecek. Varıyla yoğuyla. Ama ara sıra böyle hani sayılı miktarda 10'ar 20'şer adet sağdan soldan drone toplayıp ona da mühimmat ekleyip saldırılar yapıyorlar sahada, ama dediğim gibi Korkut sistemi özellikle hani çok etkin bir faaliyetle çalışmakta. Zaten görüntülerini geçtiğimiz günlerde sizlere aktarmıştım. Korkut için bunlar pek mühim mevzular değil, ama dediğim gibi teslim edilen dronların sayısı artarsa bölgeye daha fazla Korkut sevk etmek zorunda kalabiliriz. Yolun sonunda yine hiçbir şekilde ciddi bir tehdit unsuru oluşturamıyorlar. Çünkü Türk Hava Savunma Sistemi ağı gerçekten de kamikaze dronlara karşı oldukça etkili diyorum ve bugün sizlere son olarak aktarmak istediğim efsane bir video var. Hani dedim ya, Fransızlardan çimentoyu aldılar. Daha sonrasında aldıkları o çimentolarla Tişrin olsun, Aynel Arap, Musul, Rakka, her bir taraflara köstebek ağı gibi tünel kazdılar. Tünel yaptılar betondan dedim ya. Beton tünellerle mücadele artık yavaş yavaş saha hattında başladı. Dün elimize geçen videolarla birlikte artık Türk savaş uçaklarının sığınak delici mühimmat kullandığı kesinleşti. Terör unsurlarının saklanmış oldukları o tünellere Türkiye artık sığınak delici bombalarla nokta atışı operasyonlar yapıyor. Hatta öyle operasyonlar yapıyoruz ki tünelin başından bombamız giriyor. Sonunda bombamız tekrar patlıyor ve içerisinde kalan o terör örgütü mensuplarının hangi haller içerisinde olduğunu az buçuk tahmin etmişsinizdir. Görüntüler bir karşımıza gelsin. Bir bomba atıyor F-16'mız. Bombanın girdiği yerde zaten efsane bir patlama oluyor. Fakat dikkat etmenizi istediğim arka taraf var. Arka tarafa bakın, tünelin hemen arkasına. Oradan da bir duman yükseliyor. Görüntüler şu an son olarak sizlerle. Görmüş olacağınız üzere Tişrin hattında Türk F-16'larının nokta atışı gerçekleştirmiş olduğu hemen böyle tünelin girişine operasyon sonrasında, ne gariptir ki tünelin girişindeki patlama yaşandıktan çok kısa bir süre sonra hemen tünelin arka tarafında bulunan alandan da aynı şekilde dumanlar yükselmekteydi. Bu tünelin ağının ne kadar geniş olduğunu artık sizler tahmin edin. Tünelin içerisindeki YPG PKK'lara ne oldu diye soracak olursanız, ne olacak? Sarı torba fabrikalarımıza cayır cayır iş düşmüş oldu. Zaten özellikle son birkaç gündür artık YPG PKK'nın tünelleri tespit edildikten sonra anında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından imha ediliyor. Gerek Türk topçuları olsun. Yani şu an kıymetli dostlar, sahada sanki bir ilerleyiş durmuş gibi gözükse de ilk olarak tüneller imha olacak. O tüneller imha olduktan sonra zaten şehirler düşmüş oluyor. Bu önemli bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü videomuzda sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.